Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bir giysi yenileme projesi getirdim bu videoda. Böyle pek kullanmadığım bir kaşkolüm vardı. Boyu da epeyce uzundu. Bunun boyunu da kısaltarak çok şık bir şal haline getireceğim. Şimdi başlayalım. Evet arkadaşlar, bu kaşkolün eni böyle biraz kalınca ve boyu da çok uzundu. Boyunu kısalttım. Şu şekilde şu parçayı söküp çıkardım. Şöyle bir miktarını da yumak yapıp söktüm. Evet, bu giysilerin boyunun nasıl kısaltılacağına dair ayrı bir video yapmıştım. Şu projede göstermiştim. Bu hırkanın boyu uzundu. Bunu kısaltarak bu şekilde tığ işleri ekleyerek yeniledim bu hırkayı. Ve bu videoda detaylıca gösterdim boyunun nasıl kısaltılacağını. Bu kaşkol projesinde de ayrıca video çekmeye gerek duymadım. Burada detaylıca belirttiğim için aynı tekniği kullandım çünkü. Bu videonun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Evet, şimdi bu çıkardığım parçayı ipini söküyorum. Bu ipi kullanarak şalın yani kaşkolün şu dış kenarına bir tığ işi çalışması yaparak şalı daha da kalınlaştıracağım, kaşkolü. Daha güzel bir form elde edeceğiz. Şimdi bu örgümü sökeceğim ben. Evet arkadaşlar, kaşkolden kısaltarak çıkardığım parçayı söktüm ve bu yumağı elde ettim. Şimdi buna uygun bir tığla kaşkolün kenarına bu ipin yettiği kadar bir tığ işi çalışması yapacağım. Böylece kaşkol zaten geniş bir kaşkoldü, enliydi. Daha da geniş hale gelecek. Yani tam bir şal görünümü kazanmış olacak. Şimdi şöyle uç kısımdan başlıyorum. Basit bir örnek uygulayacağım. Siz bu aşamada dilediğiniz örneği çalışabilirsiniz. 1, 2, 3. Hatta evdeki renkli ipliklerinizi de araya katarak yapabilirsiniz. Ben üzerine işleme yapacağım için bu kısmı sadece böyle örgüden söktüğüm iplikle yapmak istedim. Şöyle üçlü trabzan yapıyorum. Sonra şöyle göz kararı bir miktar atlıyorum. Evet, aynı yere battım. 1 2 zincir. Volanlamadan şöyle. Evet, şöyle batalım. Bakın aynı yere batıyorum. Şöyle 1 2 zincir. Yine aynı yere batıyorum. Sonra yine göz kararı atlıyorum. Şöyle. Evet. Bu şekilde yapıyorum. Birinci sırayı. Devamını da aynen böyle devam edeceğim. Evet. Birinci sırayı tamamladım. Böyle yaptım. Şimdi yine ön yüzünden başlıyorum. İpi kopardım bitirişte. Yani bir ters bir düz örmek istemedim. Hep ön yüzden örmek için. Evet, şöyle bakın. Şimdi yine aynı işlemi yapacağım. Şu trabzanın tepesine batıyorum. 1 2 3 zincir. Yine buraya batıyorum. Ve şu boşluklara batıyorum. 1 2 1 2 zincir. 1 ikili trabzan. Yine direkt yandakine. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir kenar süslemesi yapıyorum. 1 2
Evet. İpim yettiği kadar bu sıraya devam edeceğim bu şekilde. Arkadaşlar kaşkolün kenarına böyle bir tığ işi çalışması yaptım. Bütün çalışma bittikten sonra şöyle bir ütü buharı vereceğim. Daha hoş duracak. Şöyle. Evet. Bu etek ucuna geliyor. Şimdi şu kısım yaka, yani o boyundan dönen ön kısım olacak. Buraya da işleme yapacağım ipliklerden birisi olan şu pembe iple bir tığ işi çalışması yapacağım. Evet, şöyle kenardan ipi tek kat kullanıyorum. 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Şöyle kenardan başlıyorum. Şöyle biraz adımları geniş alıyorum. O da bir hava verecek çünkü. Şöyle. Şimdi 3 zincir çekeceğim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şu dibine kıstırıyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Burada da 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe bu şekilde 1, 2, 3 zincir. Şu kısma batıyorum. Çıkıyorum. 1, 2 zincir. Yine buradan 1, 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye eşit aralıklarla, pardon, dolamadan şöyle, evet, 1, 2, 3 zincir. Evet, bir sıra bu şekilde etrafına geçeceğim. Sonra üzerinin nakışını işlemeye başlayacağım. Evet, kenar tığlamasını bitirdim arkadaşlar. Bu böyle ya ön kısım yaka kısmına dönecek. Şurası da etek ucu oldu. Şimdi her iki ucuna da nakış işleyeceğiz. Şöyle şalın önden sarkan kısımlarına. Evet, şöyle kendinden yapışan telamız var. Daha önce bunun nasıl kullanıldığını göstermiştim. Evet, bu şekilde şuraya bunu yerleştireceğim. Şöyle, pardon, şu tarafa yerleştireceğim. Şöyle kenarına. Şu parçayı da şöyle kombinli bir nakış yapıyorum. Her iki tarafı aynı olmasın diye. Şu deseni de şuraya böyle yerleştireceğim. Sonra üzerinden işlemeye başlayacağım. Sonra suda eriyecek bu çalışma. Şöyle. Evet. Bu suda eriyen tela ile iki ayrı çalışma yaptım. 2 tane yaka projesi. Onu da videolarının açıklama kısmına bırakırım. Linklerini. Evet. Böyle yerleştirdim arkadaşlar o deseni. Kendiliğinden yapıştı. Şimdi bu renkli çizgilerin üzerinden nakışımı işleyeceğim. Sonra nakış bittikten sonra bunu suya tutacağım ve bu tela eriyecek. Evet, herhangi bir kasnağı filan germiyorum. Direkt böyle işleyeceğim. Evet, şimdi işlemeye başlayalım. Şöyle örgü yünleri kullanıyorum arkadaşlar işleme için. Normal örgü yünleri ve şöyle uzun bir iğne kullanıyorum. Daha kolay işleniyor. Siz dilerseniz bunu kasnağa gererek de işleyebilirsiniz. Önce şu çiçeklerden başlayacağım. Şöyle yaprakların içine sararak
çiçeklerimizi yapıyoruz. Elimi çok sıkmıyorum üzdürmemek için. Evet, çizgilerden bu şekilde evet, çiçeklerin bütün yapraklarını böyle işleyeceğiz. Evet, böyle devam edelim. Evet, gördüğünüz gibi sonunda gene kasnağı taktım. Daha kolay oldu kasnakta. Şöyle şimdi çiçekleri işledim. Ortalarına böyle Fransız düğümü yaptım. Dalları işliyorum şu anda. Evet, çizgiden yine evet, şu şekilde. Evet, dalları bu şekilde işliyoruz. Evet, yaprakları dalların yapraklarını da bu çiçekler gibi işleyebiliriz. Ben şu şekilde yapıyorum. Şu dipten battım. Sonra şuradan şöyle çevireyim. Aynı yerden batıp yaprağın ucundan çıkarıyorum ve ipi buradan geçiriyorum. Ve aynı noktadan tekrar batırıyorum. Böylesi daha hem kolay hem de daha değişik oldu. Evet, yaprakları da böyle. Evet, işlemeye devam edelim. Evet, şu dallardaki tomurcukları yapalım. Rokokolar yapıyorum. Fransız düğümü. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, işlemeleri bitirdim. Şöyle. Evet. Şimdi bunları suya tutmadan önce şu fazlalık kısımlarını kesiyorum. Hani işimiz kolaylaşsın diye. Şöyle kenarlardan keselim. Evet, telanın fazlalıklarını kestim. Böyle bakın. Şimdi ılık suyun içine koyuyoruz. Ben böyle kap içinde gösteriyorum. Siz direkt musluğa tutun örgünüzü. Bakın direkt eriyor. Evet bakın. Hiçbir şey kalmıyor. Hiçbir yapışkanlık vesaire hiçbir kalıntısı kalmıyor. Evet.
Bu şekilde eriteceğiz. Sonra kurutacağız. Şu sonradan ördüğüm bu kenar tığ işini buhar ütüsü tutacağım. Sonra şalımız tamamlanmış olacak. Evet. Projemiz tamamlandı arkadaşlar. Şöyle bakın. İşimiz de çok güzel oldu. Nakış yakıştı. Şu kenar ördüğüm tığ işi kısımlara buhar ütüsü tuttum. Böyle ütüyü hiç değdirmeden. Şöyle bakın. Evet. Çok az bir ipim kalmıştı. Onunla da şöyle bağcık yaptım. Siz dilerseniz şal tokasıyla filan da kullanabilirsiniz. Şöyle hiç ip artmadı. Hatta bir tane bağcığım böyle kısa oldu. Evet, sonuna kadar değerlendirmiş oldum örgüden söktüğüm ipleri. Evet, bir de böyle askı üzerinde görelim. Evet arkadaşlar, askı üzerindeki görüntüsü de bu şekilde. Evet, böyle hiç kullanmadığım, çok eskiden ördüğüm bir kaşkolü böyle değerlendirmiş oldum şal olarak. Evet, bohem stilinde tatlı bir aksesuar oldu. Evet, siz dilerseniz bu projede benim yaptığım gibi kullanmadığınız bir kaşkolü böyle şal şekline getirebilirsiniz. Ya da dümdüz bir e, örgü örüp bu şekilde şal haline getirebilirsiniz. Bunun bitmiş halinin ölçülerini vereyim arkadaşlar. Dümdüz bir dikdörtgen öreceksiniz. Eğer baştan örmek isterseniz boyu 168 santim benimkinin, eni de 42 santim. Böyle bir dikdörtgenden oluşuyor. Evet, bu şekilde umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.